Dijital ortamda dolaşıma giren yanlış bilgiyle mücadele, bireysel çabaların yanı sıra toplumsal farkındalık ve kurumların politikaları ile mümkündür. Sosyal medya platformlarının, dijital içerik üreticilerinin ve kullanıcılarının birlikte geliştirdiği stratejilerle bilgi ekosistemi korunabilir. Bu başlık altında doğruluğu artırmaya yönelik yöntemleri 3 temel düzlemde ele alacağız. Bireysel stratejiler, toplumsal yaklaşımlar ve platform algoritma temelli çözümler. Yanlış bilgiyle mücadelenin ilk ve en önemli adımı bilgiye eleştirel yaklaşabilmek. Dijital dünyada artık hepimiz bir içerik üreticisi ve dağıtıcısıyız. Bu yüzden yanlış bilginin yayılmasını önlemek için bireysel olarak atacağımız adımlar çok değerli. Yanlış bilgiyle karşılaşmadan önce bireylerin bilgiye karşı bir direnç geliştirmesi gerekiyor. Medya okuryazarlığı eğitimleri bu konuda önemli bir araç. Hem medyanın nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı oluyor, hem de eleştirel düşünme becerilerimizi güçlendiriyor. Karşımıza çıkan bilgileri sorgulamak ve doğrulamak hepimizin sorumluluğu. Tek bir kaynaktan gelen bilgiyle yetinmemek, farklı kaynakları karşılaştırmak önemli. Haber ajansları, akademik yayınlar ve bağımsız doğrulama platformlarının sunduğu verileri kontrol ederek daha sağlıklı bir bilgiye ulaşabiliriz. Elbette karşılaştığımız bilgi kaynaklarını çeşitlendirirken yapabileceğimiz en iyi yollardan biri doğrulama kuruluşlarını incelemek. Yanlış bilgi genellikle duygusal tepkileri tetiklemeye amaçlıyor. Bilgiyi paylaşmadan önce durup doğruluğunu sorgulamak hatalı paylaşımları önlüyor. Bunu neden paylaşmak istiyorum sorusu bireylerin daha bilinçli hareket etmesine yardımcı oluyor. Bireysel çabalar yanlış bilgiyle mücadelede önemlidir, ancak toplum genelinde yanlış bilginin yayılmasını engellemek için medya kuruluşları, eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri ve akademik kurumların ortak bir çaba göstermesi gerekir. Eğitim sistemine dijital medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünmeyi dahil etmek, toplumun dezenformasyona karşı direnç geliştirmesine yardımcı olur. Eğitim kurumlarında ve kamusal alanlarda medya okuryazarlığı eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve farklı toplumsal gruplara erişilebilir kılınması, bilgi düzensizliklerine karşı toplumsal direnci artırabilir. Medya kuruluşları dezenformasyonla mücadelede kilit bir rol üstlenirler. Habercilikte etik kurallara bağlı kalmaları ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgileri paylaşmaktan kaçınmaları büyük önem taşır. Ayrıca gazetecilerin mesleki standartlara uygun şekilde çalışabilmesi için etik denetim mekanizmalarının güçlü ve bağımsız olması gerekir. Bu sayede doğru ve güvenilir bilgi akışı sağlanabilir. Bağımsız doğrulama kuruluşları yanlış bilgilerin hızla tespit edilip düzeltilmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu kuruluşların desteklenmesi ve daha görünür hale gelmeleri toplumun güvenilir bilgi kaynaklarına erişimini güçlendirir. Aynı zamanda medya ve bilgi okuryazarlığı eğitimleri toplum genelinde yaygınlaştırılması da gerekiyor. Özellikle okullarda eğitim müfredatlarına medya okuryazarlığı derslerinin eklenmesi, erken yaşlardan itibaren eleştirel düşünme ve doğru bilgiye ulaşma becerilerini artırır. Eğitim kurumlarında yapılacak ön çürütme kampanyaları yanlış bilgilerle karşılaşmadan önce dayanıklılığın artmasına katkı sağlar. Devletler yanlış bilgiyle mücadele için farklı stratejiler geliştirebilirler. Ancak burada dikkat edilmesi gereken kritik bir denge var. Bu mücadele ifade özgürlüğünü kısıtlayacak politikalara dönüşmemeli. Devletler şeffaflık ilkesine bağlı kalmalı ve kamuoyuyla paylaştıkları bilgileri güvenilir, açık ve anlaşılır bir şekilde sunmalıdırlar. Bu yaklaşım toplumsal güveni artırmanın ve yanlış bilgiyle etkili mücadele etmenin temel şartıdır. Yanlış bilgi sınır tanımayan küresel bir sorun. Bu yüzden devletler ve uluslararası kuruluşlar bu mücadelede birlikte hareket etmek zorunda. Ortak stratejiler geliştirmek ve küresel farkındalık kampanyaları yürütmek yanlış bilginin yayılmasını önlemede önemli adımlar. Ayrıca uluslararası kurumların güvenilirliğini artırmak için tarafsızlık ve şeffaflık temelinde etkili iletişim stratejileri geliştirmesi de şart. Böylece toplumların bu kurumlara olan güveni güçlenir ve doğru bilgiye erişim kolaylaşır. Yanlış bilgiyle mücadelede farklı aktörleri bir araya getiren çok paydaşlı platformlar kurmak büyük önem taşıyor. Politika geliştirme süreçlerine sivil toplum, akademi, medya ve özel sektör gibi farklı paydaşları dahil etmek daha kapsayıcı ve etkili çözümler üretmeyi mümkün kılıyor. Bu yaklaşım yanlış bilgilendirme sorununa kapsamlı ve sürdürülebilir yanıtlar geliştirmek için
en etkili yöntemlerden biridir. Avrupa Dijital Medya Gözlemevi gibi uluslararası kuruluşlar dezenformasyon ile mücadelede Avrupa genelinde stratejiler geliştirir ve üye devletler arasında koordinasyonu sağlarlar.